C-Reduction tekniği nedir? C-Reduction tekniği aslında yılların getirdiği ve 1000'in üzerinde ameliyatın bize öğrettiği bir teknik. Bu teknikle bizim avantajımız izlerimizin çok daha iyi iyileşmesi. İzlerin içinden saçların tekrar çıkarak izleri kapatması. Dikkat ettiyseniz bizim hastalarımızın hiçbiri izden yana bir şikayeti olmuyor. Çünkü bu tekniğin özelliğinden dolayı. Zaten alın daraltma ameliyatında da hastaların en korktuğu şey genel anestezi altında ameliyat olmak değil. Hocam izin olacak mı? İzin belli olacak mı? Çünkü kimse alnının buradan kesilmesini düşünemiyor bile. Öyle bir şey hayal bile edemiyorlar. Ama bizim tekniğimiz sayesinde iz neredeyse özellikle uzun dönem sonuç hastalarımızda 2 yıllık, 3 yıllık hastalarımızda iz neredeyse belli bile olmuyor. C-Reduction tekniğinin en önemli avantajı bu. İkinci bir avantajı da biz bu teknikte saçlar dökülmesin diye özel bir alet kullanıyoruz. Ve saçların dökülmesini minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ameliyat sonra hastaların ikinci korktuğu şey de saçların dökülecek mi, kalıcı bir kirlilik olabilecek mi? Biz C-Reduction tekniğiyle bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Her hasta C-Reduction ameliyatına uygun mudur? Kesinlikle değil. Her hasta C-Reduction ameliyatına uygun değil. Bize danışan hastaların zaten birçoğunu biz ameliyat önermiyoruz aslında. Biz çok daha fazla hasta sayısına erişebilecekken hasta sayısından ziyade hasta mutluluğunu ön planda tutuyoruz ve uygun olmayan hastalara kesinlikle C-Reduction ile alın daraltma ameliyatı yapmıyoruz. Onun birçok sebebi var ve bunu hastalarımıza anlatarak, izah ederek neden olmadığını kendilerine de ifade ediyoruz zaten. Peki hocam, uygun olmayan hastalara ne öneriyorsunuz? Saç ekimi önerir misiniz? Uygun olmayan hastalarda bizim alternatifimiz hastanın neden uygun olmadığına göre değişebiliyor. Mesela bazı hastaların alnı inanılmaz geniş oluyor. Yani tek aşamalı bir alın daraltmayla orada istediğimiz seviyede golden ratio dediğimiz altın oranı, yüzdeki altın oranı tutturmamız mümkün değil. Öyle hastalarda balon tekniğiyle uzun süreli bir işlem bu 2 aşamalı alın daraltma. Tabii ki internet sitemizde merak edenler okuyabilirler. Orada detaylıca yazın. Burada bu hastalara mecburen 2 aşamalı alın daraltmayı önerebiliyoruz. Veya bazı hastaların saçı çok seyrek oluyor. Yani alın daraltma yapıldığında iz inanılmaz belli olabiliyor. Bu tür hastalara saç ekimiyle alın daraltmayı öneriyoruz. Bazen de hastalara hiçbir şey önermiyoruz. Saç ekimi her hasta uygun mudur peki hocam? Bu da uygun değil maalesef. Çünkü yani her tekniğin kendine göre avantajları, dezavantajları var. Bunu uzman gözüyle karar vermek lazım. Yani biz plastik cerrahlar hem saç ekimi tarafını bildiğimiz için hem de ameliyat tarafını bildiğimiz için çok daha doğru indikasyonları, doğru kararları verebiliyoruz. Sadece saç ekimle ilgilenen bir doktor her hastaya saç ekimi önerebilir. Ama alın daraltmanın avantajlarını bilmediği için hep saç ekiminden gider, bildiği yoldan gider. Ama plastik cerrahlar o açıdan çok şanslıyız biz. Hem saç ekimine hem alın daraltma ameliyatına özellikle de uzmanlığımız bunu bize sağladığı için çok daha doğru kararlar verebiliyoruz hasta için. Bu da tabii ki hastanın mutluluğunu artırıyor. C-Reduction ile saç ekimi arasında hangisi daha kalıcıdır? Şöyle, aslında bu soru kalıcılık açısından ikisi de kalıcıdır denilebilir ama hastanın ihtiyacına göre doğru karar vermek hastanın mutluluğu açısından en kalıcı olandır bence. Hocam, yurt dışından da birçok hasta bize ulaşıyor. C-Reduction tekniği nedir? Nasıl olur? Bir tık daha açıklayabilir misiniz bize? Teknik detaylardan bahsedebilirim. Özellikle yurt dışında bazı doktor arkadaşlar da bunu merak ediyorlar. Gelmek istiyorlar, öğrenmek istiyorlar bu ameliyatı. Teknik olarak kısaca bahsedersem, C-Reduction tekniğini bizim aslında plastik cerrahinin temel tekniklerini uyguluyoruz. Yani mesela saçlı alanda eğer düz bir kesi yaparsak bu iz sanki daha az kalacakmış gibi geliyor. Ben asistanken de yeni öğrenirken de bunu kabul edemiyordum mesela. Düz kesi yapalım, tek kesi olsun. Niye Z şeklinde yapıyoruz? Aslında gün ışınlarının buraya çarptığında Z şeklinde, zikzak şeklinde yapılan kesilerde izin daha az kaldığını biz gördük. Ve bunun C-Reduction'da da yani plastik cerrahinin temel A'sı, B'si, C'sidir bunlar. Orada bize söylenenlerin ne kadar doğru olduğunu gördük ve bunu uyguluyoruz. İkinci tekniğimiz ise bevel tekniği dediğimiz 45 derecelik bir açıyla kesimizi yapıyoruz saç çizgi bölgesinde ki kıl köklerini koruyalım. Alttaki saçsız deriyi tekrar diktiğimizde o saçsız derinin içinden tekrardan kıllar çıktığı için izi kendiliğinden kapatıyor. Üçüncü bir tekniğimiz de doku kapama. 5 katmanı da ayrı ayrı dikişlerle kapatıyoruz yani. Ayrı ayrı dikişlerle. Ve bu da yara yere iyileşmesinde bize çok daha güzel sonuçlar veriyor ve çok mutluyuz sonuçlarımızla. Teşekkürler hocam.